Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte TPS Ultimate Soccer'da yine işinize yarayabilecek şut ve çalımları göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Bu part 2'si bu arada dediğim gibi 5 like gelirse çekecektim fakat bir baktım 5 like geleceği yok fakat birçoğunuz da istiyorsunuz. O yüzden getirin. Hazırsanız başlayalım. İlk çalımımız göstereceğim bu arada zaten üstte yazarım artık. 4 Z 4 2x yapabilsem bir de 4z 2x 5x ve bu. Aslında bunun hızlandırılmış hali bir dakika yapabilsem size göstereceğim. Daha yeni girdim bu oyuna. Elim ısınmadı. Yavaştan. Sonra çeviriyor falan. Bunun amacı şu. Adamla karşı karşıyaysanız yapın bu çalımı. Adam oraya götürüp havadan geçiriyorsunuz zaten. Top da burada, siz de buradasınız. Adam arkanızdan koşuyor falan filan. İlk çalımımız buydu. İkinci çalımımız hemen 5'ye 2x. Sonra çevirdim. H ile veya G ile. Sonra yine 2x. Sonra işte öyle şey. Bunun amacı da şöyle, mesela adam full arkanızdan mı şey yapıyor. Böyle döndürün adamı. Bunun amacı da şöyle. Bir ihtimal adamın staminasını yani barını şeyini bitirebiliyorsunuz, enerjisini. Bu da şu amaçla adam daha yavaş koşuyor. Bu o amaçtı. Bu çalıma benzer bir çalım daha var. Şu hemen göstereyim. 5y 2x sonra 5x 5h. Hepsi de 5'te arkadaşlar bakın. Bir tanesi. Onun dışında evet. Çalım bu. Şöyle adam buradan geliyor diyelim. Burayı çevirdik sonra yaptık falan. Çalım da bu. Şu şekil. Şöyle çapraza doğru. Yani adam buradan çapraza doğru veya burada mı? Şöyle. Yani 45 derece açıyla tersine sağ veya sol fark etmez. Ben sağa doğru yapacağım. Top sürme bildiğin klik. Sonra 5 G veya H. Sonra çevirdim. X ile 2x ile sonra devam ettik. Şöyle yine 2x bastım. Değiştirip sonra böyle. Bu arada ben tam anlatamıyorum. Çünkü şöyle bunu anlatması resmen yani. Ya düzgün anlatsam bile muhtemelen anlamayacaksınız. O yüzden ben yukarı her türlü yazacağım. Oradan bakarsınız. Bu arada şöyle diyeyim. Bazı şutları da göstereyim şimdi. Arkadaşlar bazılarınız diyor. Abi sen nasılsın? Normalde şut şöyle çekiliyor ya. Böyle. Ama mesela benim ayağım hala sol fakat böyle ya, trivellamsı. Yani zaten trivella nasıl atıyorsun? Şöyle. Sol kliği zaten doldurduk. Sonra sağ kliği basılı tutuyoruz trivella atarken. Bu şekil. Peki ölü yaprak atarken nasıl? Ölü yaprak da bu. Bunu şöyle yapılıyor. Mouse'un ortasında hani böyle kaydırılan şey var ya, adını unuttum. Bazıları ona analog da diyor ama analog değil. O kaydırılan şey var ya, şu an koymuşumdur zaten görselini. Ona basılı tutuyorsunuz. O basılı tutulabiliyor bakın. Sesi duyuluyor mu bilmiyorum. Gürültü engelleme vardı, inşallah duyulmuştur. Ona basılı tutuyoruz ve şutumuzu çekiyoruz. Bu arada şutu çektikten sonra ya mesela çektim mi sonra bırakmayın, yoksa hiç şey olmaz. Şut çekilsin sonra bırakın. Okey. Tamamdır. Şimdi top durdurmalara, pasları geçelim bir tık daha. Topu attınız. Topun havada nasıl durdururuz? 4x bu. 4'ten x yani. 4x bakın. Zaten burada yazıyor. Göz kontrolü yani durduruyor. Fakat arkadaşlar bunu 5x yaparsanız yani 5'teki x'e basarsanız şu şekil oluyor. 5x öne gidiyor. Şunu şöyle yapın. Örnek inşallah anlatabilirim. Mouse'u iyi izleyin bu arada. Şimdi attık ya. Adamlar önümdeyse durdurun topu. Çünkü şöyle, siz bunu eğer 4x değil de 5x yaparsanız adamlar önünüzde farz edin. Adama bildiğiniz topu verirsiniz. Yani pas verirsiniz karşı takıma. Adamlar arkanızdaysa ise 5x basın. Çünkü eğer durdurursanız, mesela durdurduk sayalım, top geliyor, durdurun. Adam geldi. Mesela şu hareketi yaptı. Top artık adamda. Yani bu şekilde şey yapın. Yani zaten
Mantıken böyle. İnşallah anlamışsınızdır. Böyleydi. Başka bir durdurma yöntemi yerden bu sefer. Mesela yerden geliyor pas. Pas yerden gelsin hemen bir. Şuradan. Let's go. Pas geldi mesela yerden arkadaşlar. Farz edelim ki. Geldi 5F. Top durdu. Sonra istediğiniz çalımı atabilirsiniz elbette. Peki şöyle bir soru daha geldi. Penaltıda nasıl %100 şöyle düzgün gol atabilirim? Şimdi penaltıdasınız. Düşünün, bekleyin. Ben şu çizgiye getirdim. Bir tık şöyle gider. Tamam. Hop. Neyse şu penaltı noktasında farz edin. Mesela kaleci ortada. Şöyle bir şuraya bir fake atın. Bu arada topun üstünde dokunmayın böyleyken. Yoksa topa vurduğunuzu zanneder. Yani bazen tabii olmaz da yine de siz buradan atın. Mesela gelecekmiş gibi yapın böyle. Adam yatsın sonra böyle vurun. Çünkü mesela örnek vereyim. Oraya yaptı gibi. Böyle yaptığınız geri kalkmasını falan filan uzun sürüyor. O yüzden bu taktik bayağı işe yarıyor. Ama bazı kaleciler top geldikten sonra refleks yapıyor. Peki nasıl atacağınız? Tabii ki de çok basit yine. Penaltı noktasında top. Ay, penaltı noktasında şu açıyla. Bakın. Nasıl göstersem bilemiyorum. Bak shift lock'un olduğu şey var ya şu an mouse yani olan yer. Şurası. Böyle direğe bir tık hizalı olacak. Sonra şöyle bakın. Şöyle gelin ilk başta. Sonra şöyle hizalayın. Sonra tak 90'a vurdunuz. Çünkü kaleciler bak 90'a tam uzanamıyor oraya. O yüzden bu taktik işinize yarayacak. Oraya böyle gelemez hemen de. O yüzden bu taktik %100 genelde işe yarıyor ama düzgün varamanız lazım. Bazen veremezsiniz böyle olur. Direği seker veya yanlış şey yaparsınız. Hizalarsınız. Yani penaltıda verebileceğim bir taktik yok. Kendi taktiğinizi oluştursanız daha iyi olur. Nasıl düzgün vurabiliyorsanız. Böyle bir deneyin. Arkadaşınız falan varsa deneyin. Güzel kaleci. Öyle yapabilirsiniz. Şimdi pas biraz daha göstereceğim bu arada. Geçen bayağı az pas gösterdim. Hemen daha da pas göstereceğim. Yani birinci partta. Şöyle 2'den 2 X ay Z veya C. Şu şöyle böyle atıyor. Mesela Z bu arada bunda ayak önemli değil. Switch. Bakın Z'ye bastım. Top düz gidiyor. Güzel mi? Güzel. Mesela arkadaşınız yanınızda ve adam buradan geliyor. Bunu basın. 2C'yi. Çünkü 2 C yani zaten klavyeye bakarsanız C sağda Z de solda yani. Z sola atıyor. C'de anladınız yani siz. O şekilde. Bunun da şeyi zaten 3C ortası. Bu biraz havadan. Öbürü de Z dediğim gibi yine öyle. Yazarım zaten. Bir tane daha pasımız var. Pas şöyle iki pas yani iki pas ya da orta fark etmez. Siz havadan mı yerden mi atmak istiyorsunuz ona göre. Yeşil yerden istiyorsanız iki yüksek yani ortadan yani orta gibi açmak istiyorsanız yani yukarıdan atmak istiyorsanız pası. Üç F basıyorsunuz. Bunu burada gösteremem antrenman alanında fakat bakın arkadaşınız şöyle 2 pastan G'ye basınca bakın böyle pas istiyor. Zaten ok çıkıyor. Öyle pas atabilirsiniz. O ok çıkarsa veya böyle oyun kendi manuel şey yapıyor. Ay otomatik şey yapıyor. Öyle de yapabilirsiniz. Hatta bir göstereyim oyunu hemen girip. Evet şimdi göstermek için geldim arkadaşlar. Mesela bir basmış mı? Evet biri basmış. Önceden hem de bayağı iki kişi basmış. 2G'ye basmanız da 2Q daha doğrusu pardon. Ona basmanız gerek herhalde. Öyle biliyorum ben. Veya gerekmiyor. Kendiniz hesaplayabilirsiniz. Bakın. 2F. Bakın pas verdim. Bu arada şöyle bir bug var. Ben kendim buldum.
kalenin şuraya geçin. Topu hizalayın. Arkadaşınızla stadyumu açsın, tamam mı? Bu tribünlerin arkasına gitsin. Tam şu hizaya gitsin. Biraz ayarlatın. Arkadaşınıza yön verin. Arkadaşınız baksın. Mesela şu hizayla gitsin. Ona böyle bastığından dolayı bir pas atın. Hızlıca gidiyor. Çünkü bak, uzaklaştıkça pasın hızı artıyor ve şut gibi oluyor. Ama öyle böyle hızlı değil. Ben hiç denemedim ama mantıken öyle olur gibi. Bakın mesela adam bayağı uzaklaştı. Bak, pas bir tık daha hızlandı, bakın. Biraz daha uzaklaşalım. Mesela adama pat daha da hızlandı. Ve ortada da şöyle. Ve bu. Evet, geri geldim, hemen oyun açılsın, girelim. Evet, geri geldim, hemen oyun açılsın. Girelim. Ha, tamamdır. Başka atmadığım çalım var mı? Yani size gösterebileceğim. Bir bakayım. Düşüneyim arkadaşlar. Bu arada bunu hiçbirini çalmadım. Kendi çalımlarım. Yani izledim çalımlar. Küçükken öğrendiğim çalımlar. Oyundan. Neyse. Konulara girmeye gerek yok. Başka bir düşünüyorum. Evet, şimdi ya geldi. Pardon. Bir tane daha var. Arkadaşlar U ve Z bu. Şöyle bir mantık düşünün. Mesela top tam çizginin önünde ve adam burada mı? Mesela U'ya bastın X. Ama bunu hemen yapmamız lazım. Bak U X. 2X daha doğrusu. U 2X. 5U 2X. Ama bu biraz olmuyor. Topun böyle biraz yere inmesini bekleyip sonra da yapabilirsiniz bu şekilde. Bir de bunun ön versiyonu da var. Adam buradan geliyor. N 2X. Fakat bu çalımlar cidden dediğim gibi zor. Çünkü bunu zamanlamanız gerekiyor. Böyle. Cidden bu arada zamanlamayla ne alakası var diyeceksiniz. Mesela burada basarsam ben bunu hayatta yapamam. Yani yaparım da bayağı zor. Bu arada cidden gösterirken niye yapabiliyorum. Bak, normal bir deneyeyim. Sadece cidden deneyeceğim. Bak, tuşa bile düzgün basamadım. Baksana. Oh, bak, böyle dediğimden dolayı yapabiliyorum. Yoksa normalde hiç yapamam. Şut, bari şut şey, önerisi vereyim bir de. Topu hemen beklemeden tam üstündeyken vurursanız yerden gider. Ama bayağı bir beklerseniz sonra vurursanız yukarıdan gider. Anladınız mı? İnşallah anlamışsınızdır. Bakın. Hiç beklemeden hem de tam üstünde vurur vurmaz. Yani gecikme de yok. Direkt vuruyorum üstündeyken. Full yerden gidiyor ama bak. Öyle yapmıyorum. Bayağı yukarıdan bekleyerek vuruyorum. Gördünüz mü? Bu arada şöyle diyeyim. Topu düz mü atmak istiyorsunuz? Tam böyle. Böyle atmak istiyorsanız kesinlikle şut çekerken ortadaki tuşa basın, mouse'un üstündeki. Bakın dümdüz gidiyor. Bir tık şöyle eğiklik oluyor ama onu da idare edersiniz. İlla yani olacak yani falso. Bir de şöyle bir çalım var ya. Abi bu arada bir tık çalımımsı değil ama neyse bak. 4x durdurdum. 4x ve 4z veya c ve sonra 4x. Zaten yukarı yazarım. Bu arada isterseniz kaleci tutorial de çekebilirim. Kaleci tutorial. Kaleci tutorial de çekebilirim. Ee, Daha kolay yapabilmeniz için kaleciliği. O zaman bir bakayım. Düşüneyim. Başka bir çalım var mı? 2x 2z veya c mesela bak bu. Bunun havada versiyonu düşün. Topu hemen durduruyor. Hey, bu arada şut da var. Ama bu şutu inşallah yapabilirsiniz. Bu şut bir tık zor. Şut 2 ay 2z veya C, hangi yöndeyseniz. Buradaysanız mesela kale bu tarafındaysa, burasındaysanız Z basın. Şurasındaysanız da Z basın. Bakın. 2C sonra şut. Bu şekil. İyi izleyin. Trivella ile vurun bence. Çünkü bakın Trivella açısı. Bu. Şunun sağ versiyonu değil mi? Aynen. Sağ versiyonu da şu şekil. İnşallah yapabilirim. Ben bu arada doğru söyleyeceğim. Yalansız solum bazı şeylerde, mouse tutmak falan onlar değil de mesela top oynarken falan solum. O yüzden bazı şeylerde oyunda bile alışmışım sol oynamaya. Yapamıyorum, dur. Bunun gibi. Böyle bekletiyorsunuz, şut çekiyorsunuz. Bekletin bu arada. Şu barı bekletin bakın. Barı bekletmeden vurursanız sıkıntı. Çünkü
Mesela geçen barra tutorial'de çektiydim ya barra. Bakın barrada bile öyle. Maalesef bakın. Barrayı bekletmeden bak hiç bar falan yok. Yok olmaz. Bak şöyle yapacaksınız. Basılı tuttum beklettim bak. Hala basılı. Bak bir dakika bakın. İnşallah gelir sesi bak. Biraz ses yapacağım bu arada duyulması için gürültü engelleme var. Bak bırakmadım bak. Sesi duyuyorsunuz mu? Bak hala bırakmadım. O sol tıkı. Sonra biri kapattım. Bakın gitmedi. Bak basıyorum. Basıyorum. Yok. Olmuyor. Ta ki o ne bileyim böyle şeylerde falan yaparsanız. Onlarda. Öyle bar olanlarda. Barı tuttunuz sonra 5y'den yükselttiniz vurdunuz. Var benim şu olsa da barra tutorial gelecek. Ya, kesinlikle izlemenizi öneririm. Böyle. Bu video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim cidden. Yani çok yardımcı oluyor. Bayağı böyle. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.